Merhaba arkadaşlar. Bugün araba tentelerini dikmek için buradayım. Malzemelerimi ayarladım. Ütüm burada. Kestiğimiz kumaşlar burada. Ölçülerini biz almıştık geçen videoda. Onları da izlersiniz. Şimdi kenarlarından ben birer santim dönerek şöyle size de göstereyim. Şöyle 2 kat olarak geçip kenarlarını dikeceğim. Eğer bir değişiklik olursa onları da ayrıntılı olarak çekerim. Şimdi bunları ütüyle başlıyorum. Sonra dikişe geçeceğiz. Şimdi önce birer santimden katladım. Sonra 3,5 santim şerit genişliğinde tekrar katlayıp ütüledim. Bunu buraya sabitleyeceğim. Karşılığı gelen tarafı da diğer parçaya sabitleyeceğiz. Ve bunlar üst üste binecek. Ve burada bir kapı oluşturacak. İstediğimiz zaman bu kapıyı açabileceğiz. İstediğimiz zaman kapatabileceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buna devam ediyorum. En son bunların dikişlerini yapacağız. Şimdi arkadaşlar makineye geçtim. Masurumu taktım. İp saracağım. İpim sentetik. Daha sağlam olması için sentetik ip tercih ettim. Şimdi ipi sarmaya başlıyorum. Ben buraya cırtı yerleştirdim. İğneledim kaymasın diye. Kumaş çok zor bir kumaş. Çok kaygan. Yani masada bile durmuyor. Şöyle fazlalığı da kestim cırtın. Şimdi bunun dikişini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde. Sonra bunun üstüne diğer parça gelecek. Şöyle diğer parça da bunun üstüne gelecek. Ve ilk kapımızı oluşturmuş oluyoruz. Kontrollü gitmekte fayda var. Altı büzebilir. Dikkat edin. Ben bunu dikeceğim şimdi. Bir parça bitti arkadaşlar bu şekilde. Ben bunu diktim. Alt tarafını da 1 santimden katladım. 2 kat olarak diktim bunu da temiz görünsün diye. Şimdi diğer kapı tarafına geliyoruz. Burada tüylü taraf var. Şimdi cırt tarafı dikeceğim. Yapışkanlı taraftayım. Aynı şekilde bunun gibi bir tane daha oluşturacağım. Ve bu tam olarak bir kapımız olacak. Bizim böyle yapışacak. Ve istediğimiz zaman açıp kapatmamız da kolay olacak. Şimdi bu parçaya geçiyorum. Şimdi buranın ölçüsünü alacağız aşkım. Şuranın mı? Evet. Ben sıfırdan tutuyorum. Tam şey yapıyorsun değil mi? Tam ucuna getir. Şöyle 147,5. Bunu kaldırıyoruz mu şimdi? Onu kaldıralım. Şimdi onların kenarlarına temiz görünmesi için kumaş ayarlayacağız şimdi. Dur mezureyi at. 3 santim yeter mi? Temizlik görünmesi için. Gözünde bir Bilemiyorum. canlandır. Şu kaç santim? O da 3,5 falan bu. 3,5 Bunun falan. kadar şöyle şurayı temiz gösterecek işte. Yani bilemiyorum. Hiç anlamadığım bir şey, bana boşuna soruyorsun.
Sen gözüne nasıl hoş geliyorsun öyle şey Tamam yap. öyle 3 santim yapalım. Tamam. Şimdi sen beni yönlendireceksin sadece. Benim Tamam. anladığım bir şey değil. Elektrik elektronik sorsaydın tamam sana burada döktürürdüm. Tamam 147,5 bunun boyuydu. 147,5'tan bunu alacağız. Kumaş boyu alacağız. Kalemimi de alayım. Tam ucundan mı tutayım? Evet. Burada bir Tamam gerdir mı? biraz. Tamam. Şimdi 12 santim de genişliğinde alacağız. Nereden alacağım 12'yi? Ucundan al 12'yi. Şu iyi mi püskülleri? Tamam geldim. onu oradan. Sonra ortadan da alalım. Biraz daha git istersen. Heh. Ben buradan tutuyorum. Sen orayı biraz gerdir de öyle çiz. Öyle mi? Ucu gerdir biraz. Çünkü böyle yamuluyor ya uç yüzünden. Şu an ben çizgideyim. Bak ortada çizgide. Tamam. Ben yine gerdireyim de. Ben biraz yamuk gitmişim. Sen şurayı şey al. Çizgide değil mi şey? Çizgide. Tamam. Allah'tan çıkabilen kalem. Evet. Tekstil kalemi diye geçiyor arkadaşlar bu da. Tükenmez gibi değil. Ben oradan başlayayım kesmeye istersen. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu birinci parça. Oradan bir tane daha çıkartacağız değil seninle. Şimdi bunları 3'er santimden ütüleyeceğim sağlı sollu. Ve bunu temiz bir dikiş olarak köşelerden işlemi bitireceğiz. Parçalar hazır hale geliyor artık. Şimdi ütüye başlıyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım. Ben rastgele 3 santim kafama göre katlayarak ütülüyorum. Göz kararı, şey gibi, tarif gibi, göz kararı. gibi daha 11 tane daha yapacağım. Şu an bu hazır. Şöyle göstereyim. Bu şimdi kenardaki Evet, kötü bir görünen kenarı. yerleri mi? Evet. Temiz görüntü sağlayacak bu da. Şimdi bunun gibi devam ediyorum ben. Bunun gibi 11 tane. Bak bakalım aşkım. Bak çok güzel olmuş işte. Orijinal gibi. Evet. Şu 3 santim yapalım demiştin ya. Hı hı. O güzel olmuş. Bir de bu tarafa bak. Tamam. Bu bir parçası. Bu Bundan bir 6 parça. tane daha yapılacak. Evet. 5 tane daha yapılacak pardon. Ve cam pencere yapılacak.
Evet. Bence gayet güzel, orijinal gibi olmuş. Yani tertemiz dikişler. Ondan sonra cırtımız burada. Hepsi birbirinin üstüne oturacak cırtla. Elimden kolası. geleni yaptım. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Rica ederim. Şimdi buna cam pencere. Evet. Yerini belirleyelim. Evet. Nasıl yapacağımıza da karar verelim. Evet. Nasıl Bir ölçüp ilerleyeceğimizi. biçelim. Evet. Şimdiki alttan belli bir yüksekliğe verelim dedik. Ondan sonra 60 dedik değil mi ona? Evet. Şimdi şöyle dikine çizersek bizim, Bu bizim parçamız olsa. şimdi bu parçalardan bir tanesi. Bundan 6 tane var ya. Bu parçalardan bir tanesi. Şimdi şöyle dedik, yerden 60 santim olsun. Doğru mudur? Evet. Tamam. Parçanın yüksekliği 205. Doğru mudur? Ölçelim mi daha? Enini ölçelim. Kaç geldi? 145,5. 145,5. Tamam. Ortalama öyle. Şu yine düz dursun. Masa örtüsü gibi oldu be. Ben kendime bir masa örtüsü yapacağım o zaman. 145. Şimdi 60 yükselttik ya. Bu yukarıdan da alçaltacağız. Şimdi 10 santim ne kadar? Az mı 10 santim? Yukarıdan bir pay vereceğiz ya. 10 mu olsun, 20 mi olsun? 20 olsun ya. Çok. Şimdi ben ayağa kalkınca burama gelecek benim. Sen karar ver. 15 falan. 1,85 diyelim. Tamam mı? Tamam. Yüksekliği 2, 15 santim. O zaman 15 santim yakın, evet. yukarıdan indirelim. Tamam. Çünkü niye 15 santim oraya veriyorum biliyor musun? Orada da cırtlama payı falan olacak ya. Evet. Alnına cırtlama olacak. Tamam, şurası da 15. Şimdi kenarlardan ne kadar verelim? Yani şimdi bir de şunu hesaplamamız lazım. Biz bunu komple de cam gibi yaparız şeffaf ama o biraz daha ağır buna göre. Ağır olur, tente zorlanmasın da. İşte tentemiz alüminyum, bükülür. Yani o yüzden şöyle diyorum. Mesela şu masanın genişliği çok mu? Bence çok. 80 santim yapalım mı şöyle? Olur. Tam ortada 80 santim. En 130. Yani tam denk geliyor. 130. Yani 130 enli olduğu için o arkadaş istediğimiz gibi hareket edebiliriz 130 üzerinden. Güzel. O güzel oturdu. Şimdi enini 75 yaparsak şuradan 35, buradan 35 içeri giriyorsun. Ortası 75 kalıyor. Yani şöyle 130'a 75. Sağlamasını yapmamıza gerek var mı? Yok, bence iyi. Şimdi 70 yaparsak olmaz. Küsuratlı rakam çıkar. 35 santim yanlardan bırakıyoruz. Bırakıyoruz orada. 60 santim ve 15 santim üstten bırakıyoruz. Ortasına 130'a 75 cam açıyoruz. Cam açıyoruz. Tamam. Şeffaf yapıyoruz. Ben orayı. 130'a 75 camı keseceğim. Tamam. Sen Üstüne koyalım. bunu nasıl keseceğini hesapla. Bir de 130'a 75 cama cırt dikeceğiz. Buna Buraya da cırt dikeceğiz. İstersen o kıvırma diyordun ya hani. Şimdi bu kumaşı da kestiğimiz anda atmaya başlıyor. Şöyle bir Temizlememiz yüzüne lazım. bir yüzüne ince yaptık ya alın. Hı. Onun gibi dikelim. Bir yüzüne de cırt dikelim. Aynı anda ikisini dikebilir misin? Kenara diktiğimi diyorsun değil mi? Sen temiz oldu diye şurasını. 130-75 parçayı çıkaracağız ya ortadan. Bunda sorun yok Tamam. değil mi? Direkt Heh. kesiyoruz. Onu çıkardık aldık. Koyacağımız cam 130-75 olmayacak ama. Tabii biraz daha şey olacak. O Geniş biraz daha olması. geniş olacak. Geniş olması lazım. Cırt olacak. Dikebilmem için. Peki o söktüğümüz kumaşı yani kesip aldığımız kumaşın kenarlarını buna yaptığın gibi Yaparım. yaparsan Yaparım. onu perde olarak kullanabilir miyiz? Kullanırız. Tamam, o zaman olayı çözdük. Şu anda tek sıkıntımız ortadan parçayı aldıktan sonra kenarlarını nasıl dikeceksin? İşte orası beni düşündüren konu. Zaten cırt bant döneceğiz ya. Sen şey demiştik yani biraz daha içeriden kesip içeri katlayıp dikelim. O da köşeler gene boşta kalacak dedin. Gene olmaz dedin. Tamam, Şimdi bunu böyle çıkardın. Şu köşeler V şeklinde boşta kalıyor. Sen buna üstüne Ters cırt kessin. dikeceksin ya. Cırtla zaten tutmuş olacağız kumaşı. Ayrılmayacak ki. Cam olacak malzemeyi keselim. Tamam. Ondan sonra Sonra sen yerini açalım. ben seni kumaşla baş başa bırakıyorum. Bu kesildikten sonra neyi nasıl yaparsın bilmiyorum ama cırt döneceksin ya, bence o tutar onu. Tamam, deneyeceğiz artık. Hadi bakalım.
Burası kocaman bir pencere. Bu kadar. Bunları dikmen güzel olmuş. Evet, gezdirebilmek için. Şöyle. Hatta ortaya bile yapabilirmişim. Bir tane. Değil mi? İster mi acaba? Şöyle diyorsun değil mi? Aynen. Çok içeri girecek çıkacak çünkü. Bir bakalım en son. Bu tarafa gerek var mı diye bakıyorum şimdi. Bir tane koymakta fayda var sanki değil mi? Şuraya soba vesaire koyarsak. Şöyle gergin dursun. Tamam, güzel. O tarafı gerince bu taraf eksenden kaymış. Tamam, dur şurayı sökeceğiz. Mesela bunları deneyim yanılma. Bu önlerde olmayacak. Şunda olabilir. O da biraz daha şöyle. O da şu. Direkt eksenini bozmasın diye. Bunu da serbest bırakacağız. Şu ortaya yapacağız. Ama olmadı o. Çünkü Evet. gerdirip yapacağız. O taraf da aynı. Gerdirip yeri ona göre yapacağız. Ama şunlar iş görüyor. Ama ön Evet. tarafa şuna yapacağız ama. Evet, Bu önde. zaten buradan gergin. Buna yaparız. Yana Tamam. genişletince de içerisi genişledi biraz daha. Tabii tabii. Gel bak içeriden. İçerinin havası dışarıdan 1 derece oynuyor gibi geliyor bana. Evet, burası ılık geliyor dışarıya nazaran. Şimdi tam şu ortaya soba konulur mu? Bence konulur. Konulur. Tam köşe oraya Çünkü gelecek. bu arkası da biraz da uzak kalmış olur. Hı hı. Ya da şuraya soba konulur. Artık Buraya. baca çıkışına göre ayarlarsın. Baca çıkışı evet, baca çıkışı Köşeden bir yerden versek. şuradan değil mi? olabilir. Bence de oradan verelim. Bu tarafta çünkü çıkış yapacak yer. Bence şurası sanki daha mantıklı gibi. Acaba şöyle. şey yapsak sıkıntı olur mu? Pencereden versek. Yanmaz kumaşı pencereye montelesek olur mu? Şuna mı? Evet. Direkt çıkışı oradan versek. Hiç Ama kumaşa hiç dokunmadan. Kumaş çok ince çünkü. tamam, yanmaz kumaş o yüzden gelecek buraya. Hiç taşıyabilir mi? 30 santim yanmaz kumaşın içinden geçecek. Bunu taşıyan bunu da taşır. Esas sorun buydu. Bu ağırdı. Bu ağırdı, 30 mikronunu bulduk. O tamam şimdi. Ve bak şunu kesin söyleyebilirim. Şu an dışarıda rüzgar esiyor ya. Ben Burada yok. almıyorum rüzgar. Evet, yok burada. Keşke şunu daha önceden akıl etseymişiz. Biz ne rezillik çekmişiz ya. Ama biz soğuğu yeni yeni tattık ya şu anda. Ama çok üşüdük. rüzgarlı yerlerde bulunduk. Bu tente uçtu bile. Uçma riski değil, uçtu bile. Bir kere Uçmayı sabah bırak. uyandık, yerdeydi tente. Şey yamuldu zaten. Boru O yamuldu. boru yamuldu işte, o sabah uyandığımızda yerdeydi tente. Şimdi burada bir şey daha aklıma geliyor. Bu tente boruları var aynı bunun gibi. Hı hı. Şuraya takıp Desteklemek bunu böyle için. desteklemek. İnternette satılıyor onlar ayrıca. Evet, ondan Tarp alabiliriz. direği diye geçiyor.
Bundan alıp şöyle şuraya destekledik mi? Evet. Yükünü Bence- almış oluruz biraz. Aynen, yükünü de alırız. Onu da Bence almamız gayet güzel oldu gerekiyor. ya. Çok beğendim. Kendim yaptım diye demiyorum ama güzel. şimdi yapacağımız şey şu. Şunu Evet. buraya gelecek şekilde ayarlamak. Bunu gerdireceğiz. Bu cırtın yeri kayacak. 3 santim bu tarafa gelecek. İşaret atsan benim için yeterli. Tamam. Şimdilik cırt burada bitiyor ya. Evet. Şuradan şuraya kadar iki çizgi arasına şöyle de cırt yazayım. Kayacak. Orada bir eksik görüyor musun sen? Orası bence gayet güzel oturdu. Tamam. Şu aralar biraz sarkıyor. Oralara ince cırt atacağım. Bura gerildi. Bu bunun üstüne geldi. O oraya geldi. Şuradan yaparsak 7 santim. 7 santim boşluk var. Şuraya bağlamak için Bağlamak ip için ayarlayacağız. Burayı da şöyle gerince buraya 10 santim. Yani iki kumaş arasında 3 santim hata yapmışız. O kadar da olur yani. O kadar olsun canım. Yani şu sonuçta bir fabrika işi değil. Değil. Bu tamamen onlar yaptıysa biz de yapalım. Biz kendimiz yapalım. El emeği göz nuru olsun dedik. Yani beni ne kadar zorladığını sen gördün. 2 aydır İpler uğraşıyoruz. koptu. 2 Makine aydır kaç uğraşıyoruz. tane iğne kırdı sayamadım. Kaç kutu kırdı hatta Ben iğneyi. 5'li 2 kutu iğne aldım. O kırıldı. En son orijinal iğnesini bulup onu al dedim, bir 5'li daha. Evet, o duruyor. Duruyor Onu mu? ellemedim. 10 tane Ama iğne aldığın kırılmış. diğer beşliden bir tane kaldı. 10 tane iğne kırmış. O da kırılır yakında. Bundan sonra kumaşları çok aradık. İsteyen olursa ben kumaşları aldım. Firmanın da adını sanını internet sayfasını verebilirim. Cırtları internet sayfasından aldık. Şurayı da evet anlatalım. Biraz fazla Canım, bıraktık şurayı ya. mı? Ha, burada Perdelerimiz de var buraya aslında. bunların perdesi var. Hatta dur bir tanesini Bir tane takalım. takıp gösterelim. Şu herhangi bir tanesi oluyor mu cama? Olur onların Hepsi ölçüleri aynı değil mi? Şimdi diyelim ki yaz günü bu taraftan güneş vuruyor ve kapatmak istediniz. Tabi gergin olmadığı için şimdi tam olarak oturmayacak. Bir de gerildiğini düşünün şöyle. Artık Onlar tam perdeniz geliyor var. zaten. Sadece gergin olmadığı için oturmuyor şu anda. Kenarlara da belki ilerleyen zamanda yaparız diye. Şu an tamamen şunu gergin olacak, tam oturacak şekilde planladık. Ki böyle yapınca da oluyor. Evet. Hani yazın güneş vuruyor ya da çok insan içinde bir yerde açtık diyelim. Burada rahatsız olursak bunları Pencereleri söküp koyabiliriz. direkt perdeyle kapatabiliyoruz. Tabii, pencereleri de- Cırtları var. ne vereyim ablama? Halı var, kilim var. Pencereler de sökülüyor. Bunları da söküp şöyle Söküp direkt perde monteleyebiliyoruz. söküp sadece perde takabiliriz. Ondan sonra veyahut da sineklik. Sineklik yapılacak Yani yaza. üçüncü alternatif de o. Sineklik. O yüzden biz özellikle bu şekil yapmak istedik. Zaten Bence sineklik oldu mu cama gerek kalmayacak. Şu Sineklik- pencerelere gerek kalmayacak. aynen sineklik olduğu Sineklik zaman duracak. zaten yaz günü bu kış planı olduğu için kış planında şeffaf olmazsa tamamen kapalı olsa daralırsınız burada. Şu an mesela çok güzel dışarısı görünüyor. Evet, her açıdan cam açtık. Hem dışarıyı kontrol edebilmek için hem dışarıyı izleyebilmek Tabii için. buradan otururken etrafı seyredebilirsiniz. Beni yoran kısmı, en sonda Merve'yi yoran kısmı şu arkadaş. Bu arkadaş ara tara internette uygun fiyatlı bulamadım. Bir ikincisi internetten bunun kalınlığını anlayamıyorsunuz. İşte 30 mikron var, 50 mikron var, 100 mikron var. Bunu anlayamıyorsunuz. İşte metrekare başına şu kadar gram düşüyor diye. Anca o şekilde yazıyorlar. Ben gittim bunu direkt Saraçhane'de direkt yerinden aldım. Dükkanlara girdim. Aldım ürünü elime inceleyerek inceliğine kalınlığına, daha inceleri de var. Daha hafif olmasını istiyorsanız daha inceleri de var. Ama biz burada işte bir soba yakarız hem de dışarıyı seyredelim diye böyle bir şey aldık. Çünkü arabada kış geçmez. İçerisi küçük. Tabii araba daha rahat Dışarıda da getiriyor. durulmuyor, Yoksa arabadaki ısıtıcı daha güzel. Ekstra bir Evet, ısı kaynağımıza gerek yok. O yüzden böyle bir cam seçtim. Bu 30 mikron. Ağırlık da çok yok. Yani şu zaten kendi oynar haliydi. Bir de bu yamuk. Dikkat ederseniz şöyle Evet. bir S yapıyor. Ben buraya da bir destek yaptım mı burası mükemmel bir çadır olur. 2 metre, 3 metre, 6 metrekare bir alanımız var. Bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Şu detayı da söyleyeyim.
30 mikrondu değil mi? Bu 30 mikron. Ev dikiş makinelerinde ev tipinde bu dikildi. Biraz zorladı ama dikildi. Zorlamasının şeyde batıp çıkması değil, kaymıyor makinenin altında. Naylon olduğu için. Yapışıyor kalıyor. Çekiştir çekiştir diktim. Şimdi bu dikimle alakalı sana sorularım olacak. Merak edenler varsa diye biraz da onlara özel. Öncelikle kumaşın dikimi nasıldı? Kumaş çünkü ince aslında. Kumaş çok ince. Masada durmuyor, kayıyor. Sürekli ip kopuyor ve ben bunu naylon iple dikmeyi denedim. Beni çok zorladı. İpler sürekli koptu. Sonra en son pamuk ipliğe geçtim artık. Çünkü dayanamadım artık. 30 mikron olan rahatça dikildi makinenin altında. Sadece kaymasında sıkıntı oldu. Yoksa rahatça batıp çıkıyor. Dikmesinde Çünkü sorun yok. plastik olduğu için makinenin Ben de çok düşündüm. zeminine yapışıyor Evet. değil mi? Acaba ev tipi diker mi dikmez mi? Şimdi sanayi makinesi olsa diker. Burada bir dipnot koymak istiyorum. Ev tipinde de az önce de konusu geçti. Ben 5'li paketlerden 10 tane iğne aldım ve onu da kırıldı. Hepsi kırıldı. Orijinal iğne. Yani makinenin orijinal Evet. iğnesini almanız gerekiyor. Ve bir takılıyor ki iğneyi çekiyor, iğne yamuluyor, iğneyi bazen kırıyor. Yamuk iğneyle dikemiyorsun zaten. Sürekli iğne değiştirmem gerekti. Ve şu an sadece 6 tane iğnem kaldı. Kaç tane aldım ben bilmiyorum, artık sayamadım yani. Bilerek buradan dediğim gibi perde için geniş bıraktım. Şuraları düşünemedik. Buralara ben gene cırt atacağım incelerden. Böyle kalın olmayacak. Biraz daha ince olacak. Orada benim hatam oldu. Ben buradan gerince tam oturacak dedim. Şu köşeye, orada da zaten boşluk kaldı. O köşeye bir ip yapacağız. Onu zaten Evet, oradan bir bahsetmiştik. gerdirmemiz gerekiyor. Kayıyor. Ön taraf çok hoşuma gitti. Burası cuk oturdu ya. Çünkü ön tarafın üstten orijinallerde de var. Evet. Cırt geçiriyorsun üste. Öndeki kumaş olduğu gibi o cırta oturuyor. Hatta ben şunu bile düşündüm. Hani yapılabilirse, öyle bir imkanımız olsa şu orijinal kumaşın yanına öndeki gibi bir cırttan alın yapıp bunları ona yapıştırsak mükemmel olur da Bulabilir miydik? bulabilme değil, bunu şuralardan söküp orijinal yerinden onu yapmak lazım. Ben o riske girmek istemedim. Profesyonel değiliz. O konuda iddiamız yok. Sadece yapabilir miyiz dedik. Yaparız dedim ben de. Ne olacak dedim. Dikeriz dedim. Bu oldu. Bence de güzel de oldu. Sadece birleştirme yerlerini biz makinamız ev tipi makine olduğu için cırt yaptık. Fermuar olabilirmiş. Bu arada niye 6 parça kumaştan oluştu bu? Kumaşın Doğru. eni 1.50. Standart olarak geldiği için. Yani biz yaklaşık olarak 20 metre kumaştan çıkardık bunu. Şuraları Oralar- yırtılmaması için. Ne yapmıştın sen buralara? Ben overlock diyorum. Sen ne diyorsun Overlock ona? değil. Temiz görünmesi için ben buralara parça diktim. Bunlar da apayrı bir parça zaten. Evet. Kıvırma değil. Ayrı Yani- bir parçanın kıvrılmış, dikilmiş hali. 11-12 metre için 20 metre kumaş kullanmamızın nedeni bu. Bu cırtlar, eklemeler, kenarlar yırtılmasın diye, aynı şekilde buralarda da var. Buralarda da var. Bunlar geri kalan kumaşı bayağı bir götürdü. Evde çok bir kumaşımız kalmadı herhalde. Kalmadı. İkinciyi söyledik zaten, sipariş İşte ettik. onunla beraber O kaldı. 20 metre falan kumaş gitti. Ondan da şimdi kenarlara ek parça yapacağım. Ki evet, oralara halen gidecek. eksik yerler var. Şimdi biz buraları böyle diktik. Tamam, ama niye diktik? Kumaş çok fazla kenarlardan atıyor. Kestiğiniz anda sökülmeye başladığı için ben hemen kenarlarını kapattım. Bu sonra cırtlara takılıyor. Bunun çok fazla ceremesini çektik zaten. Söküyor bir de. Ölçünüz kayar. Ölçü Hemen zaten kaydı. Söküle söküle kaydı ölçüler. Ölçü kaydı. Hiç kestiğimiz Şu- ölçülerde değil. Evet, pencerelerde onun sıkıntısını yaşadık zaten. Biz niye böyle bir şeye girdik? Tenteyi aldığımız firmada çadırın altı için çadır altı oda ya da araç yan oda satılıyor. Ama sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Daha çok böyle ev gibi çadırı arabaya entegre etmektense daha sonra belki arabayı değiştirdiğimizde böyle minibüs değil de pick-up tarzı bir araca geçersek ayrı bir çadır alırız düşüncesiyle onu almamak istedik. Ben ölçülerine vesaire baktım. Zaten elimizde bir tente var. Dedim, yapabilir miyiz bunu? Ne dedin? Yaparız dedim. Dedi. Ondan sonra biz bu işe girdik. Yani kumaşla, dikimle vesaire yakından uzaktan benim bir alakam yok. Ben tamamen işin teknik detayındaydım. Camlar Evet, ölçüler şöyle falan. olursa, yerden bu kadar yüksek olursa, tentenin yüksekliği, onun genişliği vesaire falan. Geri kalan Merve'deydi. Dedi ki makine olmadan dikemem. Kaçacağını zannetti.
Makineyi de buldum getirdim. Ya biliyordum zaten annemde olduğunu. Aynen. Evde zaten bir makine vardı annemlerde. Onu da aldık. Zaten iki aydır olmasaydı falan da, girişmezdik biz bu işe. değil mi? 2 aydır falan da Biz de. biz de makine vermiyoruz da geri. Alıştık artık, bağ kurdum ben ona, veremem artık. İşte son aşaması buydu normalde ama ölçülerde bir hata yapmışız ya da bahsettiğimiz gibi kumaşın kenarlarını dikmezseniz kumaş çok açılıyor. Cırt dikti, cırt dikiyor, bir yandan cırt kumaşı söküyor. Evet. Bu taraftan cırtı dikerken, buradan dikerken oradan kumaşı söküyor falan. Böyle bir şey halen de bak sökülüyor. Zorladı, evet. Halen de sökülüyor. O cırtın kendi sökülmesi. Yani bizim esas amacımız buydu. Bir. İkincisi maddi olarak. Tanıma kaç para fiyat verdiler? 18 bin lira gibi bir rakama 20'yi geliyordu bulurdu sanırım. o. Yanlış hatırlamıyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Afaki olarak 15 ila 20 bin arası. Bazı firmalarda 25 liralara çıkan, 25 bin liralara çıkan fiyatlar var. Evet. Farkı ne? Zeminde bir çadır daha var. Yani Kapalı. tabanı var. Tabanı var. Bir de onlar ekstradan arkaya da bir duvar yapmışlar. 4 tarafı dönmüşler. Şimdi arkaya duvar yapınca bildiğiniz çadır oluyor. Yani ben ona 25 bin lira Yani vereceğime dedim ki 60-70 bin Kapıyı liraya açık kullanmak istiyorum. Ben orada Tabii orta kapı bir tane açık daha olacak. kumaş istemiyorum mesela. orta kapı açık olacak bizde. Ki o sobanın sıcaklığı zaten içeriği de ısıtacak, arabayı da ısıtacak. Yani biz şöyle düşündük. Buna 25 bin lira vereceğimize 50-60 bin liraya şişme çadırlar var. Evet. Hem de bundan daha büyük boyutlarda. Ondan alırız diye düşündük. Ve bunu da mümkün olduğunca el emeği göz nuru yapalım ki zaten fark ettiyseniz bu arabayla alakalı, arabanın içi ve dışıyla alakalı neredeyse her şey kendi yapımımız. Yani sadece yapamayacağımız şeyleri. Mesela tenteyi yapamayacağımız için aldık. Aküyü yapamayacağımız için aldık. Akü inanın yapılabilecek bir şey olsaydı ben yapardım. Arabanın iç mobilyasını mobilyacı arkadaşım olmasına rağmen oturduk beraber yaptık. Hatta onun Boyamalarını, kesimini her şeyini. vesairesini, çizimlerini, ölçülerini de ben aldım. Atölyeye verdim, kestirip aldım. Hani sadece yalan olmasın çekmeceyi beceremedim. O çekmeceyi beceremedim ama arkadaşımdan rica ettim, o yaptı. Onun haricinde boyadır vesairedir, yatak kısmıdır. Ondan sonra minderler için gittik, bir yer bulduk. Adam Minerleri yaptırdık. marin tip malzemeler üretiyor. İşte teknelere, yatlara koltuklar yapan bir adam. Ondan yaptırdık minderleri. Yani arabanın çoğu şey bize ait. O yüzden dedik ki, lafı fazla uzattım. Dedik ki bunu da biz yaparız. Yaptık mı? Yaptık. Şekil A. Oldu mu? Oldu. Yani şuralara bakmayın. Şimdi şuraları görmüyorsunuz bak. Şurayı görün. Burayı görmeyin. Buraları düzeltilecek. Şurayı görün. Son dokunuşları var oranın. Ya buranın da güzel tarafı şu. Şurada cırt var. Şuradan bir oluk var. Şurayı da anlatır mısın? Nereyi? Şu cırtı neye diktik? Bu cırtı gözükmüyor değil mi? Bulamıyoruz Hayır, onu. gözükmüyor. Heh. Kapattım bak kenarlarını. Tamam. Cırt. Burada bir oluk var. Bir dakika yakından göstereyim onu size. Şurada oluklar var. Bakın görüyorsunuz. Orijinal tentede bu oluk içinde geçmiş. Şunu gösterebilirsem. Şurada bir parça var. Cırt otursun diye. Görüyor musunuz? Şurası. Ben bunu çok aradım. Bunu tente üreten firmayı da aradım. Onlar yurt dışından tentelere özel getiriyor. Bunun bir adı vardı değil mi? Özel bir fitil miydi? Neydi bunun adı? Keder fitil diye yazıyor da. Keder fitil nedir? Biz öyle bir şey bulamadık. Ben bulamadım. Buldum. Bir yerde buldum. Bu oluğun çapları var. Oluğun çapı 7 milimmiş. Benim bulduğum galiba 4 milimdi. Bulduğum firmada da hiç muhatap bulamadım. Hani ürünü buldum, satın alayım diyorum. Kredi kartı falan hata veriyor. Muhtemelen ya dolandırıcı ya da da artık battı. çalışmıyor. Battı, artık çalışmıyorlar. Bu arkadaş da bizim eserimiz. Şöyle bir parça sadece cırt genişliğinde diktik. İçine de fitile otursun diye, kanala otursun diye bildiğiniz elektrik kablosu. İtiraf ediyorum. Ona plastik bulamadık. Elektrik kablosu var içinde. 3 çarpı 1,5
tetere kablo var içinde. Evet. O kanaldan dışarı gelemesin diye. Yani şuradan böyle çekiştirince çıkamasın diye. Öyle bir vazife veriyor, yoksa başka hiçbir şey yok. Hatta ben bu plastik, bu şeffaf plastikleri almaya gittiğimde bunları aldığım yerde de sordum. Arkadaşlar şey tavsiye etti. Halat. Ha, kalın ip olacak. Kalın halatlardan da yapabilirsin dediler. Onu Ben rahat biraz daha geçiremez. sert olsun. Çünkü kalın halat bundan biraz daha, bizim koyduğumuz kablodan biraz daha ince oluyordu çap olarak. Çünkü çekince gelme ihtimali var. Hiç o şeyi göze almayalım Aynen. dedim. Baktım evde de kablomuz vardı. Hemen kestik. Oluyor mu denedik. Önce ayarladık. Tabii şu küçük böyle numuneler yaptık. 15-20 İki boy santimlik. kablo vardı. Hangisi daha iyi oluyor? 3-2,5 vardı, 3-1,5 vardı. 3-2,5 buraya sığmadı. 3-1,5 cuk oturdu. O yüzden 3-1,5'la fitil yaptık kendimize. O fitili satan ve hiçbir şeye cevap vermeyen firmaya teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde oldu. Yan tarafları da eksiklerimizi giderince ön taraf güzel gibi olacak sonra. görünecek. Göre bitmedi aslında. Şuralar var. Şöyle görsün, bakayım. Siz buraları şu an görmüyorsunuz. Böyle düz kalacak bunlar. Görmeyin yani. Buraları görmeyin lütfen. Buralar hata değil. Buralar şöyle olacak. Evet, Yeni- oralar tutturulacak. Yeni ekleri yapınca Evet. o zaman daha da güzel olacak. Ben beğendim. Ben de beğendim. Çadırla alakalı bir şey soracaksanız yorumlarda bekliyoruz. Evet. Yardımcı oluruz Zaten her yapım türlü. aşamasını da çektik. İzleyebilirsiniz. Tabii kumaşı, cırtı, plastik kısmı, bunları nereden aldığımızı sorabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Bu yapılabilir bir şey. Dünya para verip de yapmaya gerek yok. Almaya Evet. gerek yok. Kendiniz de yapıp bu şekilde ortaya bir şey çıkarabiliyorsunuz. Bizim amacımız çok büyük paralarla hazır ürünleri satın alıp da biz kamp yapıyoruz demek değil. Bizim amacımız Bütçemiz dahilinde. kendi şartlarımızda, kendi bütçemiz dahilinde Evet. yapabildiğimiz şeyleri yapmak. Ama burada da işte lüksümüzse lüksten ödün vermemek. Bu bizim kendi lüksümüz. Bundan ödün vermiyoruz şu anda. Ama bundan ödün vermeyeceğiz diye de bir çadıra 25-30 bin liralar, 40 bin liralarda vermek istemediğimiz için böyle bir şey çıktı ortaya. Bizim Evet. çok iyi işimizi görecek. Umarım size de faydalı bir video olmuştur. Abone olun. Evet. Videoları beğenmeyi beğenin, unutmayın. yorum yapın. Yorumlara açığız. Gezilecek yerler İstanbul çevresinde, Evet. gidilecek yerler varsa, kamp yapılacak yerler varsa bura gibi. Biz şu anda tamamen spontane bir şekilde bir yer hedefliyoruz kendimize. Oraya gidip orada hadi burada kamp yapılır şeklinde ya da drone'u havaya kaldırıp drone'la şurada kamp yapılabilir, buraya Evet. araba girebilir şeklinde hareket ediyoruz. Küçük bir keşif yapıyoruz. Evet, bir keşif sonrası bulduğumuz yerler beğenirsek, çok güzelse isim vermemeye çalışıyoruz. Çünkü çok güzel yerleri gerçekten insan olarak batırıyorlar. Ama bizi izleyen insanlar kampçı olduğu için buraları temiz tutacağına inanıyoruz. Evet. Doğa çok güzel. Burası yemyeşil. Yemyeşil, Her çok yer güzel şu umarım an. böyle kalır. Dediğim gibi yorumlara önerilerinizde bulunabilirsiniz. Ama abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.